Arkadaşlar hepinize merhaba. Paylaşıyorum YouTube ve Şarj Günlükleri YouTube kanalında. bugünün konuğu BYD Atto 2. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş Bu bulduk. videoyu her iki kanalda da yayınlayacağız. Arkadaşlardan beklentimiz videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları. Aynen. Şarj Günlükleri kanalının sahibi Ömer Bey'in güzel bir kanalı var. Zaten biz de oradan tanıştık. Doğru. Nasıl tanıştığımızı sen anlatır mısın abi? Benim bir takipçi arkadaşım bana yazdı. Erdem Bey dedi videolar çekiyor ama Atto 2 çekmek istiyor dedi. Beraber video çeker misiniz dedi. Ben de kendisine yazdım. O şekilde tanıştık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür Bence de. ederim. İyi ki de tanışmışız bu arada. İyi ki de tanışmışız. Kesinlikle. Bir mukabele. Teşekkür ederim. Güzel insanlar tanımak bu işin belki de en güzel yanlarından biri ve tabii ki güzel araçlar test etmek. Test ettiğim her araç benim için bir kitap gibi. Ayrı tecrübeler, farklı tecrübeler veriyor bana. O açıdan repertuarımda olmayan, kitap rafımda olmayan bir araçtı. İnşallah güzel bir test yapacağız. Yaparız. Aynı zamanda BYD Seal modelini çok fazla isteyen arkadaşım var. Bu videoyu izleyip BYD Seal ya da Seal 7 onu da çok soruyorlar. Sahibi arkadaşlar varsa Instagram kanalından bana ulaşabilirler arkadaşlar. İstanbul Maltepe'deyim. Gelin aracınızı önce bir yıkayalım, hazırlayalım. Ondan sonra da Evet. şarjımıza başlayalım diyelim Kesinlikle. ve videoya geçelim. Geçelim. Ben çok konuşurum abi. Video kesin uzun olur yine. Sorun yok. Her zaman olduğu gibi anahtarın özellikleriyle başlayalım. Bir kılıf almış Ömer Bey kendine. Güzel şıkta durmuş. Hoşuma gitti. Bakalım nasıl özellikleri var. Aracın yanına yaklaştığımızda kapıları açmıyor. Uzaklaştığımızda kapıları kapatmıyor. Kapıları kilitlemek için buradaki düğmeye basmamız veya tabii ki açmak için tekrar basmamız gerekiyor. Kapıları açma düğmesine uzun süre bastığımızda sadece ön camı açıyor. Kapatma düğmesine uzun süre bastığımızda ön camı kapatıyor ve aynaları da kapatıyor. Aynı zamanda uzaktan çalıştırma özelliğimiz de var. Kumanda üzerinden aracı çalıştırdığınızda 10 dakika boyunca araç çalışıyor ve en son bırakmış olduğunuz klima ayarlarında kalıyor. Ama buna gerek var mı? Sözü Ömer Bey'e bırakalım. Şimdi Ömer Bey dedi ki ben bunu hiç kullanmadım abi dedi. Doğru. Niye kullansın? İhtiyaç yok. Telefondan zaten yapabiliyoruz bunu. Değil mi? Aynen. Telefondan araca erişim sağlayabiliyorsun. Zaten biz araç yıkanırken baktık işte hangi aşamada kurulanmış mı, durulanmış Aynen. mı, iş bitmiş mi oradan takip ettik. Bağlantı özellikleri var. Ona araç içerisinde değiniriz. Aynen. Fakat hayatını kolaylaştırıyor mu? Hayatımı şöyle kolaylaştırıyor. Yani soğuk havalarda özellikle evden çıkmadan önce ben açıyorum. Çocuk var. Yani araba ısınsın diye önden ısıtıyorum arabayı 10 dakika. Öyle biniyorum. Bence her elektrikli araç bağlantılı olmalı. Aynen. Elektrikli Kesinlikle. araçlarda benim aradığım kriterlerden biri bağlantılı olması. Kesinlikle öyle. O zaman tasarıma devam edelim. Tasarımla ilgili ben bu aracı ilk gördüğümde dedim ki bu diğer Atto modellerinden biraz daha farklı. Bu aracı kim tasarlamış bir araştırayım. Wolfgang Egger isimli bir Alman mühendis tarafından tasarlanmış ve daha önce tasarladığı araçlar Alfa Romeo 8C, Audi R8 ve Çinlilerin o çılgın aracı Yunwang U9. Şu anda da BYD'nin tasarımcısı gerçekten imzasını atmış araca. Çok uçuk bir tasarım tabii ki yok. BYD'nin tasarım dilini kullanıyor fakat detaylara girdiğimizde güzel detaylar göreceğiz. Bir de Ömer Hocam Atto ne demek diye bir soru sorsam var mı cevap? Matematikte iyi miyiz? Yok değil. Güzel. Atto şöyleymiş. Mili, mikro, nano, piko, femto ve atto. Bunlar küçüklük birimleri. Atto'da bir küçüklük birimi 10 üzeri eksi 18 yani kentilyon kadar küçük oluyormuş. Atto ismi de oradan geliyormuş. Zaman ölçme olarak da kullanılan bir birim. O zaman laf salatası yapmayalım, devam edelim. Aracı şu anda çalıştırdık. Kumanda üzerinden ön tarafta güzel bir LED imzası var. BYD'nin full LED tasarımı var ve aynı zamanda uzun far asistanı da bulunuyor. Aracın ön tarafına baktığımız zaman diğer modellere göre biraz daha köşeli bir tasarım görüyoruz. Sol ve sağ tarafında biraz daha agresif diyebileceğim bir hava girişi var. Plakalığın hemen altında yıkaması olmayan bir kameramız. Alt tarafında da radarımız bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla aktif değil buradaki hava girişi. Evet, hava buradan geliyor. Nereye gidecek? Sol tarafta ön fren disklerini soğutacak. Dodik tasarımı güzel ve burada bakın güzel detaylar var. Bu detaylar uyum içerisinde hem aracın marşpiyel tarafında hem de arka tarafta da bulunuyor. Bu arada aracın jantları daha sonradan siyaha boyatılmış. Bu araç ben öyle koydum adını ama Ömer Hocam Black Edition gibi. Evet. Değil mi? Arkaya geldiğimiz zaman yine detaylar var. Lastik çapımız 215, 60, 17. Hankook Ion GT SUV lastiği var ve elektrikli araçlar için özel olarak üretilen bir lastik. İç tarafa geldiğimizde burada plastik bir yapı olduğunu görüyoruz. Aynamız katlanıyor. 360 derece kamera sisteminin kamerası ve dönüş aynası burada bulunuyor. Ön camda tabii ki kameramız bulunuyor ve aracın üstünde cam tavanımız var ve alüminyum tavan çıtası özellikle siyah renkle birlikte güzel bir kontrast oluşturuyor. Arka tarafta da balık sırtı antenimiz var ve güzel duruyor. Ön ve arka kapı tasarımlarında yine köşeli hatlar kullanılmış. Şurada
Üst tarafta kromaj bir parça kullanılsa harika olurdu diye düşündüm ama daha fazla siyah renk hakim olmuş. Üst tarafta güzel bir spoilerimiz var ve kedi kulağı tarzında tabir ettiğim böyle çıkıntıları da bulunuyor. Ortada ışığımız var. BYD'nin imzasını attığı güzel bir ışıklandırma seti bulunuyor. Geri görüş kameramız, geri ışığımız ve sis farını görüyoruz. Fakat siz gerekmedikçe sis farını açmayın. Bu arada tamponun alt tarafı siyaha boyanmış. Orijinal modellerde bu şekilde değil. Aracın arka bağlantısında torsiyon çubuğu bulunuyor. Bataryaları ön tarafta görebiliyoruz. B segment olduğu için torsiyon çubuğunu kabul edebiliriz ama elektrikli araçlarda biliyorsunuz en sevdiğim şey aracın arkadan itişli olması. Kapıların altındaki plastikler özellikle şehir içinde çok iş görecektir ve aynı zamanda şöyle kapıyı açtığımızda, araçtan çıktığımızda paçalarımız kirlenmeyecek. Kapı sesinin de iyi olduğunu söylemek istiyorum. Yan tarafa geldiğimde şarj portum burada bulunuyor. Hem AC'den hem DC'den tabii ki şarj edebiliyoruz. Bagaj kapağını nereden açalım sorusunun cevabını işte burada buluyoruz. Bu etiketi keşke koymasalarmış dedim. Bagaj hacmimiz 400 litre, yükleme eşiği neredeyse yok denecek kadar az. Malzeme kalitesi güzel ve bunu tabii ki aşağıya alabiliyoruz. Aşağıya aldığımızda zaten bagaj hacmi 400 litreye ulaşmış oluyor. Sağ tarafta bir malzemeliğimiz var. Sol tarafta yine bir malzemelik. Bir adet aydınlatma solda ve sağda askılığımız. Kanca karşılığı veya 12 volt çıkışı bulunmuyor. Tabii ki bagajımız elektrikli değil maalesef. B segmentinde olmasa da olur diyeceğimiz bir opsiyon diyelim. Bagajın altına baktığımızda yine buraların da güzel bir şekilde kaplandığını ve ses yalıtımının yapıldığını görüyorum. Bu da güzel haber olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi bunu buraya alalım, valiz testi yapalım. Her zaman kullandığım orta boy valizim aldım, dik bir şekilde koydum, bakalım sığacak mı? Yok, dik sığmıyor. Yatay bir şekilde koyduğumda sığar. Şöyle çevireyim, öyle sığacak bakalım. Şöyle ortalı. Yanlara da başka bir şeyler koyabilirsiniz. Kullanım açısından işte böyle, ne diyelim, küçük aileler için ya da küçük valizli aileler için bir araç olduğunu söyleyebilirim. Ön koltuk 1.85 boyunda, iri cüsseli maşallah, Ömer Bey'e ayarlı. Benim için de B segment için fazlasıyla yeterli bir alan var burada. Ayaklarımı rahat bir şekilde koyuyorum. Şurada biraz boşluk var. Baş mesafesi 4 baş mesafesi 4 baş mesafesi 4 baş mesafesi 4 4K. baş mesafesi 4 baş mesafesi 4 parmak kadar var. Herhangi bir sıkıntı burada yok. Kol dayamamız bulunmuyor. Ön tarafta 2 tane telefon gözüm, malzemeliğim bulunuyor. USB-C çıkışım var. Hem A tipi hem de C tipi. Bir de malzemeliğim bulunuyor. Alt taraf tamamen düz. Aydınlatma ışıklarım var. Kapımı şöyle kapatırsam onları da belki gösteririm ama kapılar açık olduğu için kapanmayacaktır. 3 tane el tutamağım bulunuyor. Burada askılık, baktım askılık sadece buralarda var. El tutamağını, buradaki aydınlatmaları beğendim. Gayet güzel. Şimdi malzeme kalitesine geçelim. Bu arada koltuklarda deri ve malzeme kalitesinin iyi olduğunu söylemek istiyorum. Gayet güzel burası. B segmenti beklentilerini rahatlıkla karşılıyor. Bazı araçlarda mesela şu kaliteyi C segmentinde görüyoruz. Kesinlikle. Gelelim malzeme kalitesine. Buralar sert fakat ucuz hissettirmiyor. Şuralardaki doku biraz daha yumuşak. Kapı açma kolu tasarımı güzel. Kapı tutamağı güzel. Burada ambiyans aydınlatma da bulunuyor. Tek renk sadece değil mi? Tek renk. Alt tarafta da bir malzemeliğimiz var. Yine sınıf standartlarında fazlasını beklememek lazım. Tek tuşla açılıyor ve neredeyse tam olarak açılıyor ve bir sıkışma testi yapıyoruz. Güzel. Gelelim ön tarafa. Elektrikli fakat hafızası olmayan koltuklar bizi karşılıyor. Yan destekler yeterli gibi gözüküyor. Direksiyon siviline şöyle bir bakalım. Fakat öncesinde malzeme kalitesine geçelim. Burası çok az daha, biraz daha yumuşak bir malzeme. Şurası yine yumuşak fakat çok değil. B segment standartlarında buralar yumuşak, gayet güzel. Alt tarafta da şöyle bir malzemeliğimiz bulunuyor. Klimanın fan ayarını yapabiliriz ama daha kolay bir yöntemi olsa gerek. Evet, şöyle yapınca 1'e kadar. 1'e kadar indiriyor. Şöyle de yaptığımızda dereceleri indirip kaldırabiliyoruz.
Gayet güzel. 20 derece bence kalsın. Böyle kalsın. Direksiyon tasarımıyla başlayalım. Güzel şık bir direksiyonumuz var. Fiziksel düğmelerimiz var. Sol tarafta hız sabitleme, sağ tarafta multimedya kumandalarımız var. Hissiyatları güzel. Alt tarafta rejenerasyon için kulakçıklarımız yok. Olsa güzel olurdu diye düşündük. Güzel bir ekranımız var. Burada da yine güzel bir ekranımız var. Diğer BYD modellerinden biraz daha küçük. Fakat BYD'nin o kendine özgü dönme özelliği Dolphin'le aynı. Dolphin'le aynı. Evet, ekran boyutu. Peki bu ekran dönüyor mu? Dönüyor. Sesli komutla döndürebiliyoruz bunda. Tamam, deneyelim. O zaman komutu siz verin. Ekranı döndür. Ekranı döndür. Tamam, ekran döndürülüyor. Beni daha iyi anladı. Dedim Aynen. ki sahibine göre kişiler ama güzel. Burada düğme vardı diğer modellerde. Bunda yok. Bunda yok. Menüde de yok. YouTube'u durduğumuzda izleyebiliyoruz fakat Benim arabada hareket halinde de izleyebiliyorsunuz. ama yapmıyoruz. Ama yapmıyoruz çünkü sürüş açısından güvenli değil. Güvenli değil, sadece belki çocuklar için. Aynen. Hani sen de küçük çocuklar olduğu için söylüyorum. Güzel bir ekranımız var. Küçük ama kullanışlı. Lastik basınçlarını da burada görebiliyoruz. Pek çok özelliği var arkadaşlar. Şöyle kısaca hemen anlatayım size. Işık ayarlarımız, uzun far asistanı burada bulunuyor. Okuma ışığını buradan açıp kapatabiliyoruz. Kilit ekranında yağmur yağdığında camların kapanmasına kadar pek çok ayar var. Ses ekranı dediği aslında hem ses hem de farklı menüler var burada. Doğru. Ekran ayarlarını da buradan yapıyoruz. Enstrüman ayarlarını buradan yapıyoruz. Burada başka bir şey söylemek istiyorum ben. Lütfen. Sürüş menzili görüntüleme modu yazıyor enstrüman kısmında. Standarda aldığımızda şöyle ekrana da tutarsan Hı hı. menzil düştü gördüğünüz gibi. Dinamiğe aldığımızda arttı. Bunun sebebi de aracın sürüş moduna göre, yani Tabii. sizin kullanımınıza göre dinamikte yapıyor ama standartta her fullde 312 km yazıyor ekranda. Ama dinamiğe aldığınız zaman 340, 350 kullanım modlarınıza göre sizin değiştiriyor. Çeviri hatası var herhalde burada. Menü olarak burada olmaması gerekiyor. Bence de. Bunlar biraz iyi olmamış. Enerji menüsünde rejeneratif frenlemeyi standart ya da yüksek olarak ayarlayabiliyorsunuz. %73 şu anda. Bakalım ne olacak. Kablosuz şarjımız var. Onları buradan açıp kapatabiliyoruz. Şarj akımlarını da seçebiliyoruz. Gayet iyi. Hı hı. Enerji tüketimini buradan görüyoruz. Araçla ilgili yine koltukların ısıtılmasından tutun direksiyon ısıtmaya kadar klima ayarlarında tekrar yine buradan da yine hızlı girebiliyorsunuz. Pek çok ayarı buradan yapıyoruz. Yokuş iniş kontrolü de mesela buradaymış. Burada var mıydı? Yokuş iniş kontrolü baktım. Burada yok. Onu da buradan açabiliyormuşuz. Sürüş kontrolünü, direksiyonu rahat ya da spor, freni yine rahat ya da spor olarak ayarlayabiliyoruz. Şu anda spordaymış. Rahat olsun, daha sonra spor alırız. Buradaki görseller hoşuma gitti. Rahat sürüşte yan ayna ve silecek ayarlarını yapabiliyoruz. Bence o da bir çeviri hatası gibi. Değil mi? Biraz. Aynen. Aynen. Onlar var burada. Kabin algısı, sürücü yorgunluk uyarı sistemleri gibi sistemler var. Bence menüler biraz karışık burada. Evet. Aradığını bulamayabilirsin. Hizmetler kısmında bakımla ilgili menüler bulunuyor. ADAS güvenlik sistemlerini buraya koymuşlar. En azından onlar güzel olmuş. Sisteme geldiğimizde de sistemle ilgili bildirimler var. Zaten aracın 4G bağlantısı var ve bağlantılı olduğunu söyledik, gösterdik. Burada bir kamera var. O kamera beni izliyor. Malzeme kalitesiyle devam edelim. Üst taraf yumuşak. Şuralardaki yapıyı çok beğendim. Yumuşak, güzel. Fakat bunlar kirlenmesin, çocuklar falan dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Buralar yumuşak. Şuralar sert ama dizim bakayım. Evet, dizimin değdiği yerler yumuşak en azından. Şuralar yumuşak. Bunlar hoşuma gitti. Tek telefonumuzu şarj edebiliyoruz. 15 Watt'la şarj ediyoruz. Hı hı. Hissiyatları sınıf standartlarında ama kesinlikle kötü değil. Şiddet ayarını yapmak için tamamen kapatmak gerekiyor. Burada gözüme takılan en büyük kusur bence bu arabada bu oldu. Benim için de o. Değil mi? Bir arabada en sevmediğim şey şu ya. Evet. Yani kendinden kararan dikiz aynasının olmasını kesinlikle isterdim. Biz onu cam filmiyle çözdük. Öyle mi? Doğru arka tarafta var. O yüzden en azından şöyle kalsın da hatırlamayalım. Hatırlamayalım öyle bir şeyin varlığını falan da unutalım. Perdemizi buradan mı açıyorduk? Evet, bastık. Perdeyi açıyoruz. Evet. Ne kadar iş yapıyor değil mi? Perde kesinlikle olması gerekiyor ya. Hele ki çocuk varsa. Makyaj aynamız, aydınlatması gayet güzel çalışıyor. Açtık. Uzatması yok. Olsa iyi olurdu. Buradan güneş gelecektir. Sağ tarafa bakalım. Burada da yine aynı şekilde gayet güzel. Bunun da uzaması yoktur. Gözlük saklama gözümüz yok. SOS düğmemiz var. Işıklandırmalarımız var. Dokunmatik olarak çalışıyor. 2 adet termosluğumuz var burada. Aa, güzel. O yoktu. O Bu aksesuar. yoktu. Bu aksesuar. Aa, çok güzel ama ha. Evet. Güzel. Bunu sürüşte deneyeceğiz. Kol dayamamız güzel. Bu da yok normalde. Ha, bunlar. Bu arada çok fazla aksesuar var bu arada. Bu arabada. Alt tarafta da malzemeliğimiz var.
Şöyle bakalım. Buraya soğuk geliyor mu? Yok. Herhangi bir havalandırma yok. Şurada anahtar sembolü var. Ne işe yarıyor bu biliyor musun Ömer kardeşim? Yok bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam, güzel. Oldu ki aracın içine geldin ve anahtarı araç algılamadı. Ya da pili bitti, kabını çıkarttın, mekaniki anahtarla kapıyı açtın, aracı çalıştıracaksın ya. NFC kartında yok. Olumsuzlukları düşünelim artık. Telefonumda şarjı bitti. Telefonda şarjı bitti. Aynen. Ya da çekmiyor. Doğaya gittin çıktın. Aldın bunu buraya koyuyorsun. Bu burada kalıyor. Daha sonra start stop düğmesine frene basarak aracı çalıştırıyorsun. Bu içerisinde NFC, Near Field Communication kartlar birbirini okuyor ve aracı bu şekilde çalıştırıyoruz. Bu da güzel olmuş. Düzenli bir kol dayama olmuş. Evet. Ya çok şık. Şunu açılarını lütfen güzel yakala. Gerçekten güzel bir vites seçicimiz var. Şurada sol tarafta anlat tuşumuz var. Park ve diğer konumları buradan görüyoruz. Ele de güzel oturuyor. Hissiyatı iyi. Park sensörü, auto hold. Şuradan rejenerasyon seviyesini seçebiliyoruz. Sağ taraftan da modlarımızı seçiyoruz. Hemen onlardan bahsedelim. Normal, spor, snow, eco modlarımız var. Spora geldiğimizde kırmızı oldu ekran. Alt tarafta neler var bakalım. Şöyle bir de kapıyı açayım, ben oraya geçeyim. Lütfen vitesi P konumuna getirin. Evet. Güzel de ikazlar veriyor. Evet. Kapıyı eğer açarsak yine ikaz veriyordu. Motosiklet ya da yaya olduğu zaman burada 2 adet USB-C çıkışımız var. Birisi A, birisi C. 12 volt soketimiz bulunuyor. Ambiyans aydınlatmaları burada da var. Şöyle bir bakalım. Bu sefer BYD buraya körüğü kapatmamış. Güzel. İşte sınıfına göre ama en azından elektrikli koltukların olması güzel. Şurada bakalım. Yine güzel. Burayı ben çıkartmayacağım ama kadifeyle burayı kapatmışlar. Hoşuma gitti. Bunlar ses yapmaz. Bir de torpidoyu açayım. O zaman seni istersen dışarıya alayım. Açtık. Işıklandırması yok. Yeterli bir alan var burada. Malzemeler var burada. Kapatalım. Evet. Buralar sert plastik. Zaten şu anda sert plastik olmayan araba kalmadı diyebiliriz. Yolcu için de yine burada ses ayar düğmesi var. Bu da hoşuma gitti. Start stop düğmemiz de buradaydı. Şimdi motor kaputuna geçelim. Nereden açıyoruz? Buradan 2 defa çekiyoruz. 1, 2. Hadi açalım. Sen daha iyi açarsın eminim benden. Amortisörümüz yok fakat fazlası var burada. Sen buraya bir Frank taktırdım. frank diyorlar. Ben ön bagaj diyorum. Bu kelime de girmesin dilimize diye düşünüyorum. Çok da güzel olmuş. Şimdi malzemelerini alalım bakalım. Çok güzel. Harika olmuş. Tüm malzemelerini buraya koymuşsun. Bunu nerede yaptırdın? Bu bir reklam değildir ama abimizin de reklamını yapalım. İşçilik çok güzel çünkü. Bunu İzmit'te taktırdım. Firma ismi de Mansplay diye geçiyor. Kendileri İzmit'te bunu üretmişler. Başka belediyeler için de yapmışlar zaten. Yani gayet güzel bir işçilik, güzel bir ürün. Ben çok memnunum. Evet, benim mesela dikkatimi çeken şu oldu. Hava yağmurluydu. Bak buralara mesela çamur gelmiş. Buralar kapalı olmamış olsa buralara da gelecek. Aynen. Hem malzemelerini koyuyorsun hem aracını korumuş oluyorsun. Gayet güzel. Aynı zamanda aracı da yıkattık, su da almamış. Evet. Onu denemiş olduk. Evet, onu da denemiş olduk. Hakikaten ya. Değil mi? Çok fazla buralara gelmemiş. Evet. Herhangi bir keçesi yok ama yani böyle içine çok fazla tutmazsan gelmez muhtemelen. Yine de siz buraya hani kirlenecek eşyalarınızı değil de İş görecek. Kablo. Kablo gibi bakın şu yerdeki bütün eşyalar burada. Gayet güzel bu şekilde buralarda kapanmış olmuş. Burada söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Sıvılar için de güzel ikmal noktaları bırakmışlar. Kapatıp artık sürüşe geçelim. Motor bilgilerini araçta anlatırız. Kesinlikle. Her zaman olduğu gibi en sevdiğimiz, en zevkli, en güzel kısma geçiyoruz ve bu arada kanala hala abone değilsek hem paylaşıyorum YouTube kanalına hem de Şarj günlükleri YouTube kanalına. abone oluyoruz. Anahtarımızı şimdilik buraya koyalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Her zaman olduğu gibi diyelim, sosyal sorumluluğumuzu verelim. Aynaların üzerinde refakat aydınlatma ışıkları vardı. Doğru. Onların ara çekimlerine girelim. Görmemiştim. Hemen testimizi yapalım. Yapalım. Kahvemiz çok kaliteli, güzel. Geçen Mercedes etkinliğinden aldık onu. Süper. Silikon güzel, iş görmüş. Fakat bu olmazsa Ses yapıyor. ses yapıyor. Bunun üretimine bir geçiyorum ben. En azından buradan para kazanayım. Doğru. Çok iş gördü. Bence de kesinlikle. Hadi o zaman ilk ürünümüzü alalım. Boğazımız kurudu abi ya. Güzel kahveymiş. Kahveyi sevgiyle harmanlıyoruz. Start stop düğmemize bastık. Kuş sesleriyle araç çalıştı, gayet güzel. Vitesimizi şöyle D'ye aldık. Auto hold özelliğimiz şu an aktif. Hemen yola çıkalım. Kapılarımız kilitlendi. Ops. Henüz alışamadım frene.
Şu an fren ayarımız neredeydi? Hatırladın mı? Değiştirmiştim. Sport'tan. Rahatta. Direksiyon da rahatta. Ben Sport'ta kullanıyorum freni. Servis de öyle tavsiye etti bana. Spor'a aldım. Direksiyonu da Spor'a aldım. Bu şekilde devam edeceğim. Fren çok üst tarafta kavruyor. O yüzden böyle hemen alışamadım. Geri kameramıza bakalım şimdi. Küçük atlamalar var. Bakalım sensörlerimize. Evet, arkada 4, önde 2 tane sensörümüz var. 360 derecede kamerası var. 360 derece kamera sistemimiz var. Kaç santim kaldığını da söylüyor. Evet. Gayet iyi. Öne aldık. Ön kameraya geçti. Belli bir hıza gelene kadar devam ediyor. Sonra normal sürüşe yani ekrana dönüyor. Evet. Çok ufak bir böyle gecikme ve atlama var. Normal diyebilirim B segmenti için. Bak burada ötmedi. Evet. Evet, demek ki sensörlere de her zaman güvenmemek gerekiyor. Bazen çünkü burası çok fazla yüksek değil. Değil ama Evet, kaldırım dikkat olduğu etmek zaman lazım. Kaldırımı hani görebilirdi. Nereye gideceğimizi gösteriyor. Ön kamera, arka kamera, sol kamera, harika. Sağ kamera, öndeki kameranın daha geniş açısı Hı hı. ve hem sağı hem solu görüyorum şimdi. Mesela bu çok güzel. Arazide falan böyle bir yere ya da park edeceksin, değil mi? Aynen. Dar bir yerden geçerken de bu çok iş görür. Bunu beğendim. 3D özelliğimiz var. Şöyle aracın etrafını görebiliyoruz. Selektör yaptım. Onu gösterdi. Sağdan bakalım. Bak bunları da gösteriyor. Sinyal verdim. Onu da gösteriyor. Güzel. Sol taraftan direksiyonu çevirdim. Gayet güzel. Hangi tekerleğin nereye gideceğini gösteriyor. Evet. Harika. Bunları güzel yapmışlar. Tebrik ettim. Bu işte Teknoloji. gerçekten teknolojiyi konuşturmuş. Şimdi klimada Murat abiyi de analım. Tamam. BYD Lovers YouTube kanalı. Evet. Mutlaka BYD sahiplerinin bence takip etmesi gereken bir kanal. Only seçeneği var. Ne işe yarıyor? Valla ben açıkçası hep şu şekilde kullanıyorum klimayı. Only, ya bilgi taslamak için söylemiyorum. Yanlış anlama. Ben de Murat abiden öğrendim. Tamam. Only'ye aldığımızda klimayı kapatıyor. Dışarıdan içeriye hava alıyor. Hı hı. Bunlarla ilgili çok güzel videolar var. Sanırım ama bu şekilde de buğu yapıyor galiba. Bu hocam. yapabilir. Evet. Bu yapabilir. Çünkü dışarıda mesela yağmur Aynen. yağmaya başladı. Nem var. O yüzden benim de kullanım şeklim hep şöyle. Otoya alırım. Ondan sonra buradan sıcaklığımı 22 derece ayarlarız. Fakat fan sesi şimdi biraz gelecektir. O yüzden gelmesin diye 1'e aldım. Hep otoda kullanırım. Hı hı. O şekilde seviyorum. Koltuklarımızda ısıtma özelliğimiz var. Direksiyonda ısıtma özelliğimiz var. 2 kademeli. Direksiyon da öyle. Direksiyon da bu şekilde. Güzel. Kamera anlamında, görüş anlamında gayet güzel. Burada bir de şeyi test ediyorum. Burkulma yapıyor ya tam Hı hı. şuradan çıkarken. Trim seslerine bakıyorum. Bir şey duymadım. Üst tarafta cam tavanın kapalı olması işte bu aslında bir artı. Doğru doğru. Evet. Ha, açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmasa da benim için olur. Belki başkaları yani açılmasını isteyebilir. Ben severim mesela açılmasını. Evet. Vallahi ben biraz takıntılı adamım. Ses yapmasın da. Doğru. Açılırsa güzel olur. Açılmazsa da yani ses yapmasın. O Doğru, taraftayım doğru, daha doğru. fazla. Hemen amortisörleri değerlendirelim. Sessiz bir yapıya sahip. Konfor dengesi iyi ayarlanmış. Hı hı. Çok hafif böyle bir tatlı sertliliği var. O da B segmentinde ve aracın ağırlığını hani düşünürsek normal olduğunu düşünüyorum. Yağmur da başladı. Yağmur hayırlı da olsun. başladı. Her Arabayı zaman her videomda söylediğim gibi daha Evet. bu arabayı yağmursuz hiç çekemedim ya. abi bu nasıl bir şey ya? Meteorolojiye baktık. Cumartesi günü yağmur yok. Yoktu. Sevindik, yazıştık. İlk defa dedik arabayı yağmursuz çekeceğiz. Aynen. Yine yağdı. Yine yağdı. Bereketli bir araba ya. Bence Atto'nun açılımı yağmur. Yağmur. Lügata yeni bir anlam kesinlikle kattık. Ben siyah araba aldım ya o yüzden böyle. O da olabilir. Çünkü ben takıntılı bir adamım. Bunu her videoda da söylüyorum yani gerçekten arabam normalde her arabam hiç pis göremezsiniz, toz göremezsiniz ama bu arabayı aldığımdan beri hiç daha doğru düzgün yıkatamadım ya. Bugün tam yıkatmıştık. Onda da böyle oldu diyelim. Aynen. Evet. Amortisörler dediğim gibi tatlı sert fakat rafine güzel bir çalışması var. Çok fazla böyle içeriye ses vermiyor. Bu anlamda ben beğendim. Sen ne yaşadın? Sen de kendi tecrübelerini lütfen aktar. Şöyle ben B segmentinde farklı 2 SUV araç daha kullandım. Onlara göre inanılmaz konforlu. O yüzden hani memnunum. Bir de şöyle İstanbul'da da hani düzgün bir yol da yok ki. Evet. Her yer çukur ve haliyle tabii ki hani araçlar bu konuda çok yıpranıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Sürüş modu olarak her çalıştırdığımızda aynı modda mı çalışıyor yoksa Aynı modda çalışıyor. aynı modda çalışıyor? Yani Evet. ben mesela spor moda alsam bir sonraki çalışmada spor modda mı çalışacak? Onu denemedim hiç. Deneriz. Şimdi biz şehir içerisinde Yani olduğumuz ben hep için Eco modda kullanıyorum. Hep Eco'da açılıyor. Ama Sport'a alınca güzel. değişiyor olabilir. Eko'da şöyle söyleyeyim. Direksiyon yumuşak. Tam şehir içi kullanımı için. Fren pedalına alışmak lazım. Hı hı. Kesinlikle alışmak lazım. Fakat rejenerasyon seviyesini şuradan ayarlıyoruz demiştik. Evet. Sol taraftan. Şu anda standartta diğer modu high yani yüksek.
yüksek ve standart var. Şimdi Hi'ye aldım. Bak hiçbir değişiklik yok. Hala akıp gidiyoruz. Hı hı. Normalde burada bayağı bir fren yapmasını beklerdim açıkçası ama öyle değil. Şimdi frene bastım, sol tarafta eksi 23 gösteriyor. Yani eksi 7 kW ile mesela şu anda bataryaları şarj ettiğini gösteriyor. Bir yandan da ikaz geliyor çünkü şuradaki kameradan dolayı muhtemelen beni göremiyor. Göremediği için de uyarabiliyor. Evet. Frene bastığımda rejenerasyon yaparak hem bataryamı dolduruyorum hem balatalarımı eskitmiyorum. İki taraflı kar ediyorum aslına bakarsan. Doğru. Fakat tek pedallı kullanım yok. Olmasını kesinlikle Ben de isterdim. isterdim. Özellikle İstanbul trafiğinde değil mi? Aynen. Bunu ne yapıyorsun? Auto hold olarak mesela kullanıyorsundur muhtemelen. Artık auto hold'un desteğini alıyorsundur. Fakat tek kullanım olsa güzel olur. Kısacası yüksek pozisyonda dahi rejenerasyon yeterli değil. Şehir içerisinde görüş. Ön taraf gayet güzel. En alt pozisyona şöyle alayım. Almamışım ha. Evet aldım. Ön kaputu neredeyse hiç görmüyorum. Çok az var. Arkada görüş gayet iyi. Yanda görüş gayet iyi. Kaldı ki ihtiyaç olursa tek tuşla buradan kameralara erişebilirim. Bastım. Kameralar geldi. Görüş anlamında herhangi bir sıkıntım Yok. olmayacaktır. %71 şarj ve 225 kilometre menzilimiz var. Trip A'yı sıfırlayalım. Nereden sıfırlayacağız? Solda tuştan sıfırlayacağım. Ops. Soldan. Yok koldan. Ha koldan. Basılı tutarsan. Basılı tuttum. Trip A'yı sıfırladım. Countryman de test etmek istiyoruz. Duyurulur. Valla şu anda Bayağı rekor kırıyorlar. evet rekor kırıyorlar. Ben de şöyle söyleyeyim. Tesla haricinde şu anda markalardan pozitif bir dönüş alamadım. İnşallah markalardan araç alırsam tabii ki sevinirim. Ama takipçilerden de aldığım araçlar bana güzel insanlar kazandırıyor. Kesinlikle. O açıdan da çok memnunum. Tanışmamıza vesile oluyor. Vesile oluyor kesinlikle. Evet görüntüler bozuluyor vesaire. Fakat B segment olarak değerlendiriyorum. Bu sistemin bile iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer C segment bir araç olsaydı ve bu görüntülerle karşıma çıksaydı burada biraz eleştirirdim açıkçası. Fakat C segmentinde 360 derece kamera sistemini vermeyen araçlar var. Arada belki videoda hani araç içi trim sesi gibi ses gelebilir. Otokoltuktan dolayı Koltuktan. onu öyle düşünsünler. Yani araç içi trim sesi yok. Yok gibi yani. Evet. Burada artık sen ne dersen o geçerli. Çünkü kaç bin kilometre oldu aracı kullanıyorsun? 2500 kilometre falan oldu. Kendi edindiğin tecrübeleri de bizlere paylaşırsan çok seviniriz. Çünkü kullanıcıların elde etmiş olduğu tecrübeler çok değerli, çok kıymetli. Doğru. Şöyle ben aracı almadan önce bir şarj hızıyla ilgili herkes bana hani yavaş olabilir falan dediler. Ama bence o konuda hiç sıkıntı yaşamadım. Genelde de insanların aklında hep şarj hızıyla ilgili bir soru oluyor. Instagram'da da hep bana böyle sorular geliyor. Ama şarj hızıyla ilgili şöyle zaten 20 ile 80 arası gayet iş gördüğü için ve araçta şöyle bir şey var. 65'lik bu araç şarj hızı 65 kW ama 66, 67, 68'e kadar çıkıyor ve bunu çok uzun süre alıyor. 65'i atıyorum 3 dakika alıp da hemen 50'lere 40'lara düşmüyor. Uzun süre o verimli şarj alma hızı devam ettiği için yeterli oluyor. Benim bir önceki aracım 100'lüktü mesela ben hiç 30'un üstüne çıkamadım. Yani o öyle olduktan sonra 200 olsun 300 olsun hiçbir anlamı yok. Evet. Yani bana ne veriyorsa onu versin sürekli. Ya da uzun bir süre benim için gayet iyi. Yani bu araç alımıyla da ilgili o serüvenini de mi anlatayım? Ben de bundan önce arkadaşlar da bilirler. C3 Aircross vardı. Memnundum. Sıkıntım yoktu ama daha böyle teknolojik bir araca geçmek istiyordum. Orada da işte ne yapalım derken lansmanı oldu Atto'nun. Ve hani bir anda karar verdim. Dedim ben teknolojiye geçeceğim. O şekilde de Atto 2'ye geçiş yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. C3'ten sonra tabii bu bayağı bir donanımlı Aynen. aynı zamanda olmuş oldu. Kesinlikle. Daha premium bir havası var ki öyle zaten hani donanım olarak da. Ve beni oldukça mutlu ediyor. Eşim kullanıyor zaten benim bu aracı. Ben hafta içi şirket aracı kullanıyorum. Hafta sonları haşır neşir oluyoruz araçla. O da videolar çekip işte hani ben de insanlara bir şeyler göstermeye çalışıyorum arabayla ilgili. Adaptif hız sabitleme sistemi var. Hı hı. Ve İstanbul'da olmazsa olmazımız değil mi? Kesinlikle. Aldım. Şeridi ortalıyor. Bak sol taraftaki çizgilerimiz kesik kesik burada gösteriyor. Sağ taraf tek çizgi. Aynen. Onu gösteriyor. B sınıfı bir araçtayız. Durması, kalkması gayet güzel. Şuradan mesafemi ayarlayabilirim. Uzak, yakın olarak. Onları da güzel gösteriyor. Şuradan da hızımı, süratimi ayarlıyorum. O da şurada gözüküyor. 5-5 gidiyor herhalde. 1-1 gitmiyormuş. Evet, 1-1 olsa iyi olurmuş. Çünkü bu aralar radara girmemek için kılı 40 yarıyoruz. Evet doğru.
Malum cezalardan dolayı. Bir de bunda mesela benim şey hoşuma gitti. Kullandığım diğer araçta da adaptif var benim. Ama onda mesela öndeki araba hareket ettiğinde senden ya gaza dokunmanı ya da artı tuşuna basmanı istiyor Hı hı, ekrandan, hı. direksiyondan. Evet. Ama bunda mesela araba hareket ettiği anda otomatikman hareket ediyor. Ne kadar beklerse beklesin. Evet. Güzel. Şimdi zaten bekleyeceğiz. Bu arada kör nokta uyarı sistemi de güzel çalışıyor. Hem burada ikaz olarak veriyor, Hı hı. hem aynalarda bunu veriyor. Durduk. Konforlu bir duruş yaptı. Hı hı. Yani benden iyi durdu neredeyse. Ben frene biraz ilk başta kötü basıyordum ya. Bu daha yumuşak duruyor. Yumuşak duruyor. Çocuk arkada uyanmaz. Aynen. Değil mi? Kesinlikle. Evet, şimdi ileride trafik akmaya başladı. Güzel. Harika. Geçişleri yumuşak. Karşıya, evet, kalkışı da yumuşak. İstanbul'da olmazsa olmazım ya. Ben mesela sürekli karşıya geçen birisiyim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyorum. İstanbul içi adaptif olayı kesinlikle çok rahatlatıcı bir özellik. Kesinlikle, kesinlikle. Sinyal verelim. Dın dın. O kadar Sesli ikaz o veriyor. kadar şey bir ses ki ben çoğu zaman Kibar. unutuyorum. Açık kalıyor yani. Rahatsız da etmiyor o ses. Çoğu zaman unuttuğumu fark ediyorum yani o ses sinyali. Buradaki ekranımızın da menüleri var. Neler var bunlarda? Şuradan sol tarafa bastığımızda kümülatif tüketimi görüyoruz. Hı hı. 14 yazıyor şu anda. Bu muhtemelen bizim yola çıktığımızdan beri mi yoksa toplam mıydı? toplam 100 Bu toplam. kilometre. Evet. Toplam son 100 kilometreyi. Evet, evet. Lastik basınçlarımızı ve sıcaklığımızı görüyoruz. B sınıfı bir araç. Hı hı. Çok iyi. Sürüş süresi, ortalama hızımız, bataryanın durumu, şarj mı ediyor, deşarj mı ediyor? Onları Hı hı. burada aktif olarak gösterecektir. Bu da son 50 kilometrede. Hı hı. Çok güzel. Onun haricinde eklemek istediğim bir şey var mı? Burada direksiyona monte değil ama görüntüyü yok, engellemiyor. Herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Hı hı. Bu anlamda başarılı. Bayağıdır da bekliyoruz. Ben mesela Bak şu anda dedi. Gaz pedalına basın. çok uzun bekledim. Demek ki uzun bekledik. Evet. Aynen. Bu kadar uzun beklememiş olabilirsin. Kornaya dedik, kusura bakmayın. Orada direksiyon ayarını yapıyordum. Kornaya basmaya da çok seviyoruz. Nereye gideceğiz? İşte ben de Değil onu mi? hiç anlamıyorum yani. Abi nereye gideceğiz? Hata bizde. İstanbul'da yaşıyorsun dostum. Evet, sol tarafa sinyal verdik. Geçelim. Bak geçtim şimdi. Hemen çizgileri tekrar okudu. Sol taraf bu sefer düz çizgi, sağ taraf kesik kesik. Hı hı. Başarılı. Buradaki ekranın kalitesini de ben beğendim açıkçası. Ben mesela Atto 3'lerde biraz daha ufak oluyor ve hani böyle küçük kondurma gibi duruyor ya. Ben ondan sonra bu daha çok hoşuma gitti Atto 3'e Güzel. göre. Güzel, gayet güzel. Gerçi şimdi yeni gelecek Atto 3'te onu değiştirmişler. O da bunun gibi olmuş. Güzelleştirmişler. Hız tabelasını okuyor. Hangi tabela varsa onu okuyor hatta. Hani yol ver tabelasından Ya tutun. okuyorlar ama şöyle yani ülkemizdeki tabelalar çok enteresan. Evet. Yani haliyle o da okumakta bazen sıkıntı yaşayabiliyor ki gayet güzel okuyor. Ama mesela 50 yazarken bir anda 70 oluyor. Tekrar 50 yazıyor, 70 oluyor. Hani o şeyleri bazen ayarlayamayabiliyor. Evet. Ama onun haricinde güzel okuyor. Peki hız sabitleme sistemi bundan etkileniyor mu? Bak tekrar gaza basmamı istedi. Demek ki 1 dakika kadar Olabilir. bekledikten sonra ya gaza ya da şuradan artıya basacaksınız arkadaşlar. 1 dakikada iyi bir süre. Pek çok araçta yine bu da yok. Ama benim dediğim gibi diğer kullandığım araçta her harekette istiyor. Her hemen hemen harekette. şey. Evet, her harekette istiyor. Evet, frene basmadım. Sadece direksiyona tuttum. Ayağımı bile yaklaştırmamıştım. Bana araç güven verdi bu anlamda. Açıkçası hoşuma gitti. Ses sistemi nasıl? Ses sistemi güzel. Yani şöyle güzel derken daha iyi olabilirdi. Hı hı. Yani bu konfor paket. Bunda 8 tane hoparlör var. Boost paketinde 6 hoparlör var. Bir tık daha iyi ona göre. Ama şöyle bende mesela ekstra equalizer programı da var. Hani benim araçtaki sistem biraz farklı olduğu için ben onu da yükledim. O güçlendirmeyi de yaptım. O yüzden hani bende bir tık daha iyi. Öyle söyleyeyim. Onlardan da biraz bahsedelim. Şimdi bu araç erişilebilir bir araç. Hı hı. BYD'nin kendi uygulaması var. Var. Ama Oradan erişebiliyoruz. Fakat siz BYD kullanıcıları aracın inciğini, cinciğini görmeyi seviyorsunuz. doğru. Aracı kim yıkıyor, nasıl yıkıyor? Ondan sonra yıkama işlemi bitti mi? Valla ben İşte- park ettiğim yerde de bakıyorum. Yanından kim geçmiş, ne yapmış. Değil mi? Hepsine bakıyorum. Hangi yoldan gittim, arabam nerede gibi her Aynen. şeyi görebiliyorsunuz. Bu uygulamanın adı neydi? Bu elektro uygulaması. Bu harici bir uygulama. Onun farklı varyasyonları var yani yüklemek için. Öyle direkt uygulamayı indirip yükleyemiyorsunuz. Ama onu yaptığınızda işte yani onu yüklerken atıyorum işte bu YouTube'u ya da dediğim gibi o Equalizer programını falan da yükleyebiliyorsunuz. Bu da tabii ki artı bir özellik katıyor size. Ayrıca o elektronun bir özelliği daha var. Aracınıza hafıza kartı taktığınızda elektro aynı zamanda bekçi modu görevi de görüyor. Yani aracı 7/24 yanına birisi yaklaştığında işte bir şey yapmaya çalıştığında kayıt almaya başlıyor anında. Yani siz evinizdeyken aracınızın olduğu yerde size bu bilgiyi veriyor ve şeyi görüyorsunuz yani ne olmuş, yanında kim var Hı hı. bunu görebiliyorsunuz. Buraya özellikle geldim. Hı hı.
ilk viraj tecrübemi burada yapmak istiyorum. Valla benim Evet. de ilk viraj tecrübem oldu. Öyle mi? Güzel. Bir başlangıç yapmış olduk diyelim. Evet. Dediğim gibi ben çok fazla kullanamıyorum. Bu arada güzelmiş viraj şeyi. Güzel. Daha iyisini göreceğiz. Emin ol, bu konuda bana güvenebilirsin. Hı hı. Eğer videoları izlediysen Evet. zorlayacağız biraz aracı. Hiç sorun yok. Çok teşekkür ederim. Güzel bir imkan benim için. Burada şuna dikkat ediyorum. Alt şasiyle aracın bütünlüğünü kontrol ediyorum ve buradan gerçekten iyi not aldı. Güzel geçti. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak bağlanıyor. Bize biraz müzik sisteminden istersen bahset. Dediğim gibi Bahsetme, hatta güzel bir müzik açalım, olur. ölçümünü yapalım. Çünkü burası paylaşıyorum YouTube, bizde rakamlar konuşuyor. Equalizer uygulamamız var. Aynen. Bu Her da- araçta yok. Yok, bu işte o benim yaptığım sistemlerden sonra geliyor. Burada bas kuvvetlendirici var. Sesin yüksekliğini arttırıyor ve sanallaştırıcı diyor. Yani o ortam sesiyle alakalı da bir güçlendirme yapıyor. Peki mesela ben bası güçlendirmek istiyorum. Şöyle yapacağım. Aynen. Hadi o zaman bir dinleyelim. Notumuzu verelim. Açalım o zaman. Her zaman aynı şarkıyı dinliyoruz zaten. 98.2 desibel. Sınıf standartlarında fazlası yok. Tamam. Keşke olsaydı be. Ki işte bu bir de bizim güçlendirilmiş hali. Güçlendirilmiş hali. Evet. Ve 8 hoparlörlü sistem. Evet. Ben diğer başka araçlarımda da daha iyi müzik sistemli araç kullandım. Onlara göre daha iyi değil ama kötü de değil. Evet. İşini görüyor. Ama bu konuyla ilgili genel olarak kullanıcılarda bir şey var. Yani ses sistemiyle ilgili daha iyi olabilir eleştirisi var açıkçası. Evet, Onu kesinlikle iyi söyleyebilirim. olabilir. Sağ tarafımızda motor var. Yukarıya doğru çıkıyor. O da biraz gazlıyor hafiften, yani illaki gazlayacak. Solumuzdan geçerken de bir kulak kestim. Çok fazla dış ses almıyor. B segmenti standartlarından iyi bir ses yalıtımı var. Bu anlamda da Sadece sen de deneyimleyeceksin. Özellikle 110-120'den sonra bir vermeye başlıyor. o da muhtemelen ön camlardandır. Aynen. Hız sabitlememizi açtık. Süratimizi şuradan 100'e ayarladık. Ön tarafta aracımız var. Sileceklerimizi çalıştıralım. Yağmurumuz var. Yağmurumuz var. Yukarıya aldığımızda oto pozisyonda oluyor. Onu da görmüş oluruz. Bir de yıkama yapalım. Evet, yıkama da güzel. Güzel çalışıyor. Yeterli bir temizlik sağlıyor ve silecekler en alt pozisyona geliyor ya. Sileceği görmüyorum. Önüme araç geldi. Sen biraz böyle bir tedirgin oldun ama ben araca güvendiğim için hiçbir şeye basmadım ve gördü. Güzel. Bunu test etmiş olduk. Demek ki görüyor ama dur kalk trafikte araya aniden atlayanlar olunca orada biraz saçmalayabiliyor. Normal. Normal, çünkü her yerinde kamera olmadığı için, Aynen. yani onun için direklerde de kamera olması lazım ki mesela onları görsün. Bu arada üzgünüm ya. Vallahi. Yani bu videoya da yağmur yağdırdık. Çok ilginç. Arkadaşlar, Şarj Günlüklerim kanalı çok bereketli bir kanal. Maşallah. Şuradan uzak takibi alayım bari. Uzağa gel, uzağa. İyice pislettik arabayı. Yapacak bir şey yok ya. Allah Tam Allah. sevinmiştim, ne güzel arabayı yıkattık. Hava Abi, güneşli. hafta içi mutlaka bekliyorum. Arabayı bir daha yıkatacağız. Sözümdür. Teşekkür ederim. Direksiyon desteğimiz şu anda aktif. Şuradaki düğme hız Kapatıp sabitlemeyi açıyor. açıp kapatıyor. Evet. O kadar rahat, o kadar kullanıcı dostu ki ilk defa kullanıyorum bu aracı ve yani hiç düşünmedim acaba şimdi ne yapacağım, ne edeceğim diye. Hı hı. Evet, burası bizim meşhur virajımız. Meşhur virajımıza doğru geliyoruz. Trafiğimiz var. Yapacak bir şey yok. Şöyle arkayı da bir sildim. Arka camı da bu arada sildiğimde yeterli bir bakış açısı verdi bana. Süratimizi 70'e ayarladım. Sol tarafta kaldım. Süratim 70. Tutuyorum. Evet. Tam güzel test edemedim. Yalan yok. Sağ tarafta kamyon vardı. Tekrar aldım. Tekrar aldım sistemi devreye. Şeridi okudu mu bakıyorum. Gördün mü abi, şu anda açık mı? Direksiyon kapalı bence şu an. Direksiyon nerede abi? Yok. Şu. Yok, Hayır, bu pozitif. kamera, özür. ACC devre dışı, ACC etkin. Ama Başka- şey yeşil yanmadı direksiyon. Şeridi görmedi değil mi? Aynen. O otomatik geliyor zaten değil mi abi gördüğünde? Başka bir şey açmama gerek var mı? Yok. Acaba onu belli bir hıza gelince görmüyor mu? Ben de demiştim ya sana, hani denedim. hı. Direksiyon olmadı demiştim. Ya da sinyal açık diye mi acaba? Evet, çok doğru söyledin. O da olabilir. Sinyal açık. Fark etmedim. Sinyal sesi biraz az İşte geliyor ben de onu yalnız. diyorum. Kaç kere onu Evet. yaşadım. Sinyal sesi az geliyor. Evet. Abi burada yine basmadım ya. Vallahi basmadım. Yine okudu. Güzel. Güzel duruyor, evet. Güzel duruyor. Mesafeyi de en kısaya aldım çünkü. Artık burada araya girenler olursa bakalım onların tepkisi ne olacak. Yine de yakınım. Hem sağda hem solda araç olduğunda burada yine bak gösteriyor. Önümüze girdi. Yaptı frenini. Bu
limit dahili. Evet. Biraz daha böyle hani Ani kaynakçı olsa yani kaynakçı o zaman almayabilir ama bu bile yeterli. Doğru. Hani B segmenti için konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü güvenlik sistemleri de ne yazık ki hani böyle segment A segmentte böyle Doğru. 10 numara bir araba yok. Öyle bir dünya yok. Kapitalizm. Gideceğimiz güzergahta hava açık gibi gözüküyor. Arabayı kirlettik. Güzergah açık gibi gözüküyor. Ortalamasını yaparken hop bak sapıttı. Sapıtabilir. Hem yağmur hem kameralar bunlar olabilir. Sonuçta bu yarı otonom bir sürüş. Sapıtabilir normal. Daha biz nelerini gördük. Islanıyor, çamur oluyor. İnan bak hani Tesla videosunda geliştirilmiş otopilot olmasına rağmen düşük süratlerde çünkü okuyamadığı için sistemler arkadaşlar ilgili bölümü açsınlar baksınlar. Tesla Model Y SR videosunda bir kavşağa geldik. Orada böyle araba ne yapacağını bilemedi. Burada güzel şeyler var. Hızlı erişimlerimiz var ve burada gerçekten anlatılacağımız aslında çok şey var değil mi? Bunları özelleştirebiliyoruz. Bunun İstediğimiz için şeyleri ayrı video bile olabilir yani evet, orası için. istediğimiz şeyleri atıyoruz. Ama bunları ben anlatmayacağım. Neden? Çünkü bunları zaten Murat abi çok güzel anlatıyor BYD Lovers kanalında. Arkadaşlar oradan izlesinler. Ben sürüşle ilgili olan kısımlarını daha fazla anlatmış Bu arada olayım. denemiştik ya bak otomatik dönüş. Demek ki tuşu var herhalde. Bas Ekleniyor sanırım bu. olabilir. Şuradan bastığımızda hız tabelalarını kapatıyoruz değil mi? SLV tuşuyla. Evet. Evet. Okey dedik. Sınır uyarısını. Bütün hız sınırı uyarısı şu an gitti. Bunların böyle elimizin altında olması güzel. Ekranı ikiye bölebiliyoruz. Şu an bölebileceğimiz Bir şey uygulama olmadığı ama için. Equalizer'la bölüyor herhalde. Evet. Başka bir uygulamalar olursa bak Aynen. görebiliyorsun. Oradan YouTube açabilirsin ya da başka uygulamaları açabiliyorsun. Google tabanlı olduğu için oradan Uygulama indirebiliyorsun. Ama bu bende oluyor yine. Yine evet bunlar sonradan açılan özellikler. Sonradan açılan özellikler. Evet. Deneyelim bakalım sesli komut sistemini. Işıklarımız otomatik olarak gelecek mi diye baktım. Evet çok güzel. Şurada ambiyans ışıkları geldi. Sol tarafta, arka tarafta da yine var. Ön tarafta bir yok değil mi? Evet. O da istermiş aslında ama Evet. işte B segment. B segment. Sonradan yapılabilir mi? Yapılabilir ama Evet, şuraya böyle güzel bir şerit. mavi böyle bir led çekselermiş güzel olurmuş. En son KGM Torres EVX videosu çektim. D segment bir araç. Bunlar daha yok. Doğru. Daha önce de söyledim sana yani bu paralarda alınabilecek üstüne eklemeden bir araç yok. Yani donanım Evet. olarak gerçekten segmentine göre çok iyi. İnşallah da devamı gelir. İnsanlar da bu araca kavuşurlar yani. Evet şu anda satışı yok, sıfır satışa. Stok olmadığı için listelerden kaldırıldılar yani birçok arabayı. BYD'de ellerinde stok olan araçlar için şu anda var satış. Atto 2'de ne zaman stok gelirse o zaman girecektir diye düşünüyorum listelere. Yine kendi gördü. Yo sistem güzel, başarılı. Güzel mi? Gerçekten başarılı. Sen bu kadar test Ben etmezsin. de etmedim. Etmezsin. Etme zaten. Ben ediyorum. İnşallah bir testte patlamayız. Diyecekler ki ya takipçi arabasıyla böyle yapıyor. Siz benim kendi arabamda neler yaptığımı bilseniz. İstersen biraz motordan da bahsedelim. 130 kW'lık 177 beygire denk gelen 290 Nm'de bir torku olan bir motorumuz var. Önden çekişli. Kış aylarını yeni geçirdik. Sıkıntı yaşadın mı? Bir yerden çıkarken Hiç ederken? yaşamadım. Güzel. Hiç yaşamadım. Hatta hani kasasına göre de kuvvetli olduğu için bazen de ürkütücü olabiliyor. Ani hızlanmaları falan hani hızlanırken ürkütücü olabiliyor hızı. Yani çekişle ilgili falan hiçbir sıkıntısı yok aracın. Onu söyleyebilirim. Spor modu aldım. Hafif ıslak. Basalım şöyle bir bakalım. Patanaja kalacak mıyız? Evet. Güzel. Kontrollü bir güç var. Güç patlaması yaşamıyor. Elektrikli araçlarda ama sevdiğim şey söyledim. Arkadan itişli olsa harika olur. Evet. Sürüş zevki anlamında. 0-100 hızlanması 7.9 saniye. Maksimum 160 diyor. Sakarya'ya giderken 160'a yakın bir rakam gördüm. Bir deneyeyim diye anlık. Ama zaten radarlar olduğu için otoyolda tekrar düştük. 130'lara, 120'lere. Zaten elektrikli araçta o hızlarla çok fazla gitmek mümkün değil. Evet. Yani o zaman bir mantığı kalmıyor ekonominin. Çünkü yakıt da o kadar artıyor. Kesinlikle. O yüzden yani 110-120 idealdir diye düşünüyorum. 1570 kilogramda bir ağırlığı var. Çok da ağır bir araç değil bu arada. Değil evet. O yüzden hani performansıyla denemeye kalkınca dediğim gibi çok böyle bir yapıştırıyor, kuvvetli yani motoru. Bataryamız 45.1 kWh'lik bir kapasiteye sahip. BYD'nin LFP1 bataryası ve Blade teknolojisine sahip. Zaten batarya dediğimizde elektrikli araçlarda BYD akla geliyor. Aynen. Pek çok firmaya da batarya sağlıyor. Temini yapıyorlar Temin evet. yapıyor. Gayet güzel bataryası. DC'de 65 kW'la, AC'de 11 kW'la şarj edebiliyoruz. VTL özelliğimiz bulunuyor. %30'dan %80'e 28 dakikada şarj edebiliyoruz. Testin sonunda da şarj edeceğiz aracı. Ne olacağını göreceğiz. Menzil olarak
Karma menzili 16 kW, yakarsanız 100 kilometrede 312 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Şehir içinde 10.3 demiş. 10.3'ü Ben görmedim. düzeltiyorum. 10.8 demiş. Hiç gördün mü? Görmedim. Zaten Mümkün klimayı da değil. kullanıyorsun. Aynen. Belki klima kullanılmadan Ama elde şu edilebilir. 11.8, 12, 12.3 oralarda böyle geziyor. Biraz artınca 13'lere çıkıyor. İşte genel ortalaması zaten şu an 50 kilometrede 14.4 ama biz şu an deniyoruz da aracı aynı zamanda. Çok aşırı da öyle dikkat etmiyoruz. Genel olarak 13, 13.5 oralarda geziyor yani. 463 kilometre fabrika verisi olarak vermiş. Sen maksimum ne elde ettin? Böyle hani dibini sıyırmadan yaptın Dibini herhalde. sıyırmadan %10'lara falan gelerek 320'leri gördüm. 320-25. Hangi ayda? Kış mevsiminde. Kış mevsiminde. Aynen. Ya dediğim gibi ben çok fazla hani kullanamıyorum aracı. 45.1 kWh için iyi bir değer. İyi. Yani şunu da söyleyeyim hatta. Atto 2'nin bir grubu var. Orada Ankara'da olan ve aracı enteresan bir şekilde hep snow modda kullanıyor. Kar modunda. Ve 400'ü gördü Çok ilginç. şehir içinde. Snow modu aldığımız zaman rejenerasyon yapmıyor ya da daha da azaltıyor. Rejenerasyonu yapıyor dedi. Sadece gücü kısıyor aracın. Ve 400'ü gördü. Çok ilginç. Ve Ankara'da gördü. Hani ki Ankara İstanbul'dan daha soğuk bir yer. Evet, temalar da değişiyor. Bak Tema orada. da değişiyor evet. Oo. Snow mod. Manyak. Ama bu gerçekten Eco modun üzerine 3 kademe daha koy. Kullandın mı hiç? Yok denemedim ben. Abi yani Ağırlaştırıyor değil mi? şöyle söyleyeyim sana, o abimize, WhatsApp grubundaki abimize selam olsun. Gerçekten ekonomiyi burada şahlandırırsın. Aynen. Ama ben sadece şey düşünüyorum. Çok uzun süre o modda kullanmak balata ile ilgili hani şimdi bu olay rejenerasyonu arttırıyor ya normalde normal bir modda kullandığımızda. Şimdi bu düşürüyor diye biliyorum ben de. Hı hı. Onu düşürdüğü zaman da bu sefer balatalara daha çok yüklenip balata ömründen yer mi diye bir düşünüyorum. Doğru. Bunu yapabilir. Biraz olsun şöyle bir deneyimleriz onu. Fakat ilginç olmuş. Evet. Yani böyle de bir dip bir bilgi var. Gerçekten güzel bir bilgi. Normal modu aldığımda çok büyük bir değişiklik olmadı ekranda. Hı hı. Şunları da değiştirebiliyoruz. Farklı ekranları buraya alabiliyoruz. Sağ aldığım zaman hız sabitlemeyi de buradan ayarlayabiliyoruz. Ya da görebiliyoruz. Hı hı. Özür. Farklı temalar. Normal ekran, İki tema var klasik zaten. ekran var. Hı hı, aynen. 2 tane tamam. Onu da alalım. Klasik ekrana geldiğimizde harika. Bu da çok güzelmiş. Ben bayağı bir süre böyle kullandım. Sıkıldım öbürüne geçtim. Güzel. Bunda modlar arasında geçiş yaptığımız zaman bakalım. Bunda daha güzel duruyor. Öyle mi? Evet. Karlı bir zemin verdi şimdi. Çok güzel. Yani bu Spora geldi. Kar modu olayı bir enteresan ya. Yani değişik bir şeyi var. Kar modunun menzile etkisi var. Kesinlikle. Çünkü gaza bastığında baya böyle bir Ölüyor araç. ölüyor araba. Aynen. Menüye buradan girdik. Aynen. Ondan sonra şurada sıcaklık. Sıcaklığı da mesela buradan ayarlayabiliyoruz. Hı hı. BD'nin böyle güzellikleri var. Her yerden her şeye bakıyorsunuz. Direksiyon üzerinden her şeyi ayarla bak. Fan hızını işte buradan ayarlamak zor diyoruz ya. Al abi buradan ayarla. 0-100 için bunu kullanacağız. Hı hı. Zamanlayıcı da varmış. Valla bu ekranların da ben kullanımını beğendim. Sesli komut sistemini deneyelim. Sıcaklığı 21 dereceye ayarla. Pekala, sıcaklık 21 derece değerine ayarlandı. Güzel. Biraz gecikme var ama en azından Ya istediğimi gecikme yaptım. şu an radyoyla çakışıyor. Bir onu çözemedim ben de. Bir de sen buna çok müdahale etmişsin. Bir sürü şeyler eklemişsin ya. Olabilir. Yani ondan da olabilir yani. Evet, öndeki ses hızlı güzel geldi ama böyle bir kör nokta sesini insan biraz daha iyi gelsin istiyor. Belki ayarları vardır. Kurcalamak lazım. BD Lovers söyler bize, yorum yazar. Riva'ya yol tarifi al. Görünüşe göre bunu yapamıyorum. Kapalı. Az önce bir deneme yaptık. Tüm modlarda rejenerasyon seviyesini denedik. Evet, kar modunda yüksek hızlarda yine yapıyor rejenerasyonunu. Fakat en büyük rejenerasyonu Eco modda yapıyor. Eco modda yaptı. Apple CarPlay gayet güzel. Hızlıca bağlandı. Herhangi bir atlama vesaire yok. Ben memnunum ya CarPlay'den ama Android Auto'da haritayı büyütemiyoruz diyorlar. Denemedim hiç iPhone kullandığım için. O arkadaşlar nasıl büyütürler bilmiyorum. Bunda tıklayınca büyütüyordu ekranı böldüğünüzde. Ama onlarda olmuyor herhalde. Apple CarPlay biraz daha uyumlu biliyor musun? Çünkü Android dünyasında binlerce telefon var ya, Evet. uyum sağlamakta sıkıntı yaşıyor. Şimdi şehir içerisinden çıkacağız. Ne yaktık ondan bahsedelim. Menümüzü değiştirelim. Son 50 kilometreye gelelim. Abi ses sistemi iyi ya. Ha? 2 oldu ürküyorum ha.
Araba sessiz ya. Evet, Hakikaten sessiz. Son 50 kilometrede 14.3 yaktık. Bizim de çıkalı 20 kilometre falan anca oldu zaten. Olmuştur, evet. Zaten orada trip sıfırlamıştık. Trip A'da ne yaktığımızı görebiliyor muyuz? Yok, öyle bir gösterge yok. O bir eksiklik olmuş. Trip A'da, Trip B'de ne yaktığımızı göremiyoruz. Yok, Sadece göremiyoruz. son 50 kilometre, Aynen. son 100 kilometrede. Şehir içinde özetlersek, araç görüş açısıyla gayet yeterli. Kamera sistemleri gayet güzel. ADAS sistemleri şehir içerisinde dahi olsa güzel çalışıyor. Ses sistemini de valla hani çok beğenmedik dedik ama birkaç defa da ürküttü bizi. Ürküttü. Yeterli. Biraz böyle sanki çok Azıcık daha böyle- derinden geliyor ses. Ama sessiz bir araç ya, böyle çok fazla böyle kendimiz yapmadık. Evet. Bağırmadan konuştuk, öyle söyleyeyim. Açıkçası açtığımda bir ürkütüyor. O kadar da böyle kötü değil yani. Hı, doğru. Şehir içerisinde en büyük eksiklik tek pedallı kullanım diyelim. Kesinlikle. Ve otoban sürüşümüze geçelim. Bir de şunun sesini ayarlayamıyoruz dedin. İnsan onu ayarlansa- unutuyor. Yani sinyal sesi biraz daha Alışmak gerekiyor. alışmak gerekiyor. Daha iyi olmalı. Sürüş modumuzu spora değil normale aldım. Hız sabitlememizi 90'a ayarladık. Bakalım virajda hız düşürme özelliğimiz var mı? Direksiyon bende. Girdim. Evet, varmış mı? Sistem mi devreden çıktı? Bakalım. Frene basmadık. Hayır, hiçbir şeye basmadım. Yavaşladı. Biraz fazla yavaşladı. Çok ben hızlı Aynen. girdiğim için belki. Evet, varmış. Varmış. Süratim 90 ayarlı. Direksiyonu düzelttim ve 90'a doğru yavaş yavaş gidiyor. Hı. Gayet güzel. Direksiyona müdahale etmezsem ne olur? Onu deneyelim. Süratim 90 ayarlı. Direksiyona son müdahalemi yaptım şiddetlice. Ben buradayım dedim ve Evet. bıraktım. Kronometremiz saymaya başladı bile. Bu arada şeridi çok güzel ortalıyor. Hem sağı hem solu gayet güzel bir şekilde ortaladı. Görsel ikazım geldi. Direksiyonu tut diyor ama tutmayacağım. Tutmadı. O bana atar yapıyor, ben ona atar yapacağım. Uyuyakaldım belki. Uyuyakaldım. Ses ikaz gelmeye başladı. Hala ortalıyor şeridi. Direksiyonu tutun diyor. Tutmayacağım. Ses ikaz devam ediyor. Hala şeridi ortalıyor. Öndeki araçta olan mesafesine dikkat ediyor. Bu arada kötü bir şey oldu. Araç sağ tarafta kötü bir şekilde durmuş ve Ya, testi yani sonlandırdım. İşte arkadaşlar çok enteresan çok ya. enteresan ya. Gerçekten. Çok enteresan. Ve orada bak emniyet şeridine girebilir. Girebilir. Gördün değil mi? Hadi biz yine küçük arabayız. Bir tır mır bir şey olsa Evet. yani Allah korusun. Vallahi çok enteresan. Çok enteresan. Ya da biraz daha ilerle buralarda dur. Bilmiyorum hani Değil mi? neden durdu, arıza mı verdi bilmiyorum ama yanaşabilirmiş Benim yani. otobanda lastiğim patlamıştı abi. Durdum. Daha sonra bir daha tekrar arabayı kenara aldım. Yani Evet. önce benim kendi emniyetim. Süratimizi 90'a ayarladık. Direksiyona son müdahalemizi yaptık. Burada izledik ve bıraktık. Kronometremiz saymaya başladı. Bu şeritte olduğumuzda güzel oldu. Belki sağa çekme özelliği varsa Aynen. onu da görmüş oluruz. Bildiğim kadarıyla yok ama göreceğiz. Güzel bir şekilde ortalıyor. Görsel ikazımız geldi. Kaçıncı saniyede geldiyse onu ben yazarım artık. Diğer sistemlerimiz yine çalışıyor. Kör nokta uyarı sistemi çalışıyor. Sesli ikazımız gelmeye başladı. Sesli ikaz devam ediyor. Şeridi ortalamaya devam ediyor. Şu an uyuyakaldın. Uyuyakaldık, kalp krizi geçirdik. Hop, dörtleri yaktı ve aracı durdurmaya başladı ve aracı durduruyor. Aynen. İşte gerçekten Teknoloji. teknoloji burada abi. Doğru. Şimdi diyecekler ki abi Volkswagen sağa da çekiyor. Açın bakın arkadaşlar. C segmenti Volkswagen'de T-Roc muydu? T-Roc'ta mesela sadece en üst versiyonda bu özellik var. R-Line'da mı? Yani hatırlamıyorum ama Ya da bazı Highline'da versiyonda bu yok. B segment bir araç bunu yapması bile yeterli. Yok işte arkadan araba gelirse çarpardı da bilmem neydi. Dörtlerimizi yaktık. Araba yavaş yavaş durdu. Ani bir şekilde durmadı. Daha ne yapsın? Doğru. Daha ne yapsın? Bunu yapmayan birçok araç var. Mercedes bunu yapmıyor. Açın bakın. Ben şey isterdim mesela. O tabii ki belki çok Çok özür dilerim. Mercedes'te bunu yapanlar var tabii ki. Ama
10 milyon, 8 milyon. 3 milyona. Yani Evet, 3 milyona aldığınız araçlarda bakın hangi özellikler var. şey isterdim mesela, adaptifteyken sinyal verip sollamak için verdiğimde Kendisi şerit değiştirsin. değiştirsin. O zaman isterdim. Tesla alacaksın. Çok iyi yapıyor bunu. Doğru. O zaman bunu gerçekten hani Belki yazılımla ileride böyle bir şey de yapılabilir. Niye olmaz? vallahi siz BYD'ciler yazılımla her şeyi yaptırıyorsunuz. Takla attıracaksınız arabaya ya vallahi. Çok iyi. İyi olabilir, niye olmasın? Gayet güzel. Desibel ölçümlerimizi GPS hızımıza göre yapıyoruz. Sürat 5-5 arttığı için 95'e ayarladım. 92 okuyoruz. 92-91 arasında okuyoruz. Tamam. 90-66 desibel. Hemen şu ara bilgiyi ekleyelim. Kötü bir asfalttan sessiz bir asfalta geldik. Evet. Süratimiz 100, GPS hızımız 70 desibelden 67 desibele kadar düştü. İşte ölçüm yaparken bunlar da çok önemli. Bazen bana Evet. mesajlar geliyor. Biz şu kadar ölçtük diye. Profesyonel yolda cihazla ölçtü? olmuş olsa nerede ölçtüğümüz çok önemli. Ben sürekli aynı yerde ölçmeye gayret gösteriyorum. 167 desibel, 110 68 desibel, 120 69 desibel olarak ölçtüm. 120'den sonra özellikle rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Yasal sınırlar içerisinde biraz daha devam edelim. 145 seviyesinde rüzgar sesi var ama yine öyle çok fazla değil. Bir de hani bu yol gerçekten zaten çok rüzgarlı bir yol. Rüzgarlı bir yol. Ses yalıtımı anlamında beğendim. Kör nokta uyarı sistemi var, güzel ama biraz daha iyi çalışmalı. Yani sesli uyarısı daha iyi olmalı. O anlamda biraz daha iyi olmasını isterdim açıkçası. Ya da direksiyonla falan da böyle bir titreme yapıp uyarabilir beni. O açıdan biraz daha iyi olabilirmiş. Fakat mesela bak ara hızlanmaları falan gayet güzel. Eco modda Çok- hala çok devam iyi. ediyoruz. Aynen. Spora aldım. Bizim hani hep Türklerde şey vardır ya, sollamaya çıktığında üzmesin. Evet. O önemli. O önemli gerçekten ve bunda hani hakikaten o şey yok yani. Şimdi burada güzel bir virajımız var. İyi tutunmanı istiyorum. Bana Evet. güvenebilirsin. Defalarca aynı viraja girdim. Senin de aracının limitlerini göreceğiz. Virajın sol tarafında kalacağım. Şu en keskin yerinde iç tarafta olmaya gayret göstereceğim. Sonrasında aracı değerlendirmiş olacağız. Evet, bir aile aracından beklentiyi karşılayacak kadar iyi. Hafif böyle bir sola yatışımız var. Lastikler yanaklı olduğu için onu hissettim. Fakat yeterli. Korktun mu? Yani insan şöyle tabii. Sağ tarafta olduğu kendim zaman girsem bu viraja korkmam korkmaz. belki. Evet. Ama sağ tarafta olunca insan bir korkuyor. Ama araba yani şöyle koparmış gibi bir hissiyatla korkutmadı. Evet, kesinlikle. Bence yeterli. Hı hı. SUV bir araçtan bahsediyoruz. SUV araçlarla alıp da zaten ne bileyim işte çok fazla bir şey yapmayacağız. Hı hı. Gövde salınımı anlamında baktığımda biraz var. O da konfor odaklı olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Gelelim direksiyon hissiyatına. Evet, direksiyonda bir histen bahsedemeyiz. Hisli bir direksiyon yok. Fakat şunu sevdim. Aşırı kötü değil, böyle aşırı suni bildirimleri yok. 5 üzerinden bu direksiyona 3,5-4 verebilirim. Daha iyi olmasını isterdim ama ne yazık ki elektrikli araçlarda artık durum böyle. Evet. Yani bu fiyatına göre bence Evet, tam bir fiyat performans aracı ya. kesinlikle o şekilde olmuş. Çok hisli bir direksiyon değil ama en azından böyle yanlışlıklar yapmıyor. Böyle elime çok fazla böyle kötü tepkiler vermedi. Hem düz giderken hem yüksek hızlarda hem düşük hızlarda çok böyle beni şaşırtan tepkiler yapmadı. Fren pedalında işte bak kullandıkça biraz daha alışıyorsun. Evet o basma şeyi. Üst tarafta. İlk aldığım gün ben de öyleydim. Evet. Her attığımda hızlı sert bir fren yapıyordu. Yapıyor değil mi? Sonra kullandım bir yarım saat 40 dakika sonra zaten alıştım yani. Kronometreyi açtım. Racebox açık. 0-100. Frendeyim. Gaz çektim. Abi ben vites takmamışım ki. Güzel. Çok iyi. Allah'tan geriye gitmedik. Ha, Geriye de takabilirdim. Benim öyle efsanelerim var. Evet. Göstergemiz hazır. Racebox hazır. 0-100. Fren. Gaz. Çektim. araba var. Çok iyi. Geriye alıyorum abi. 0-100 için hazırım. Spor moddayım. Racebox hazır. Fren. Gaz. Frenden çek. Tamam. Ben sana demedim mi geri gideceğiz diye. Abi bende o kadar kafa kalmadı yine ya. Of. Dur, yine düzeltmen lazım şeyi. Aa.
Allah'tan geri öyle hızlanmıyor. Araba o kadar hızlanmıyor. Diyecekler ki bu adam nasıl ses ediyor? Abi kaç tane kamera kurduğumu kimse bilmiyor işte değil mi? 0-100, Racebox hazır, aracımız hazır. Fren, gaz, spor moddayım. Şimdi! %8.4. Doğrulanmış zamana bakacağız şimdi. 0-100 2 kişiyle 8.96, doğrulanmış zaman 9.03. Bakalım tek kişiyle ne yapacağız? Fren testi şimdi. Dörtleri yaktı. Güzel bir şekilde durdu. 36 metre. Çok iyi. İyi mi? Çok iyi. Güven verdi. 40 metrenin altı iyi. 36 metre gerçekten çok iyi. Hissiyat olarak sen ne hissettin onu söyle. Bu gayet iyiydi bence. Değil mi? Aynen. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de sen olmadan aynı yerde kalkış yapalım. Tamam. Spor moddayım. Fren gaz yaparak kalkıyorum. Şimdi. ...0-100, 8.28 doğrulanmış zaman 8.31. Fabrika verisine yakınız. Evet. Fabrika verisini tutturamamamızın sebebi bataryamızın biraz daha düşük olması olabilir. Ekranda değerler vardı. Muhtemelen birbirine yakın. Olabilir, olabilir ama yine de bence gayet güzel. Bence de güzel. Şuralarda böyle bir iki tane taş vardı. Onlar böyle arabaya altına geldiğinde takır tukur sesini yaptı. Ama B segment bir araç için yine normal olduğunu değerlendirebilirim. Var mı büyük bir şikayetin? Yok bence yok. Bence Evet. gayet güzel. Ben zaten bugün arabayı yeniden öğrendim. Valla. Biraz daha böyle keşfetme imkanın oldu değil mi? Evet evet. Limitlerini görmüş olduk. Yukarıya doğru biraz eğim var. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120 ara hızlanma, doğrulanmış zaman 7-10. Sınıf ortalamalarında iyi bir performans olduğunu söyleyemem. Kötü bir performans da değil. Elektrikli araçlarda böyle 5 saniyeleri falan gördüğümüz için iyi olmadığını söyleyebilirim ama kötü olmadığını da kesinlikle söylemek istiyorum. Şimdi arabayı şöyle bir toparlayalım istersen. Performans anlamında yeterli performansı kesinlikle sunuyor. Hem 0-100 hızlanmasıyla hem 80-120 hızlanmasıyla. Uzun yolda çok böyle sesli bir araç değil, çok sessiz bir araç da değil. Yine Tam orta. Aynen. sınıf standartlarını gayet iyi bir şekilde yakalıyor. Hatta iyi bile diyebilirim sessizlik anlamında. ADAS sistemleri özellikle uzun yolda çok yardımcı olacaktır. İyi çalışıyor, güzel çalışıyor. Bu anlamda gerçekten benim takdirimi kazandı. Sürüş güvenliği ile ilgili bence en büyük hususlardan biri bazı seslerin daha iyi gelmesi, değil mi? Doğru. Yani orada daha iyi bir ses almak isterdim. 100'de giderken GPS hızımız 97.7 gibi. Onda da bir sıkıntı yok. 3 kilometre, 2,5 kilometrelik bir sapma var. Son olarak ne eklemek istersin? Ben şunu eklemek isterim. Yani bu aracın bulunurluğunu buldukları anda bence kesinlikle kaçırmadan alsınlar. Evet. Ben de bugün arabayı yeniden keşfettim zaten. Buna bir kere daha karar verdim. Değil mi? Kesinlikle alabilirler bu aracı. Yeter ki araba olsun. Araba olsun, evet. İnşallah arabada olursa almaları nasip olsun diyelim. İnşallah. Otoban çıkışında bir daha söyleriz. Ne yaktık hemen onlardan bahsedelim. Son 50 kilometrede 18.3'e çıktı. Çok normal yani. Sürüşleri yaptık. Aynen. Gayet iyi. Elektrikli araçlarda hani bu rotada 20'nin altı iyi. Hı hı. Öyle söyleyebilirim. Meşhur virajımıza geliyoruz bu sefer ters istikametten. Çok trafik var, tekrar oraya dönemeyiz. Artık sürat ne el verirse diyelim. Direksiyona yakınım, ellemiyorum, müdahale etmiyorum. Evet, güzel bir şekilde döndü süratimiz. Bu arada 120'ye ayarlamış. 70'e şöyle alalım. En son nerede bıraktıysak ilk başta set ederken oradan set ediyor. Öndeki araç ayrılıyor. Direksiyona sadece yakınım. Süratim 70 ayarlı, 70'e doğru tamamladı. Güneş karşıdan fakat evet güzel bir şekilde döndü. Arkamızda müsait şansımıza. Tut dedi, tuttum bıraktım. Buradayım dedim sadece. Güzel bir şekilde devam ediyor. Bayır aşağıda olmasına rağmen süratini tutuyor. Aynen. Adaptif hız sabitlemenin en sevdiğim yanlarından biri. Şimdi sağımız müsait, solumuz müsait. 70'te geldik. Bakıyoruz. Bıraktım. Evet, güzel süratini düşürdü. Biraz fazla düşürdü ama. Ayağımla gaza bastım ve tamamladım. Hala ellemiyorum ama. 70. Ben 80'lere çıkınca o da artık bıraktı. Biraz fazla hız düşürüyor. Hı. Onu sen de fark ettin. Aynen. Fakat kabiliyeti güzel. 70'ten bir anda 60-55 oralara iniyor. Evet, evet. Sol şeridi işgal etmemek için ben gaza bastım. O da tutabileceği yere kadar tuttu, ondan sonra bıraktı. Ama yine de güzel bence gayet. Yine de güzel. Kesinlikle güzel. Bahsetmemiz gereken ikimizin de sevmediği iki şey var. Evet. Bir,
Sinyal sesi. Sinyal sesi. Yani bunu böyle var ya duydukça Allah'ım dedim ya bunun bir ayarı yok mu? Bunu değiştirelim vesaire. Yok. Ve Evet. çok unutmaya müsait bir Müsait, ses yani. müsait. Kesinlikle unutmaya müsait. Ve dikiz aynası. Ve dikiz aynası. Tak. Tak. Bu abi benim Broadway aklıma geliyor. Ben ilk bu arabayı gördüm. En takıntılı olduğum şeylerden biridir zaten o. Arabaya baktım bayide. Lan dedim ne yapacağız? Bir de hani biliyorum otomatik kararan dikiz aynası olmazsa inanılmaz göz oluyor arkada ışık. Dedim ki o zaman ben en arka cama bir 3 numara film yapayım bagaja. En azından şeyi keserim yani her türlü. Artık bu görüntüye de katlanıyoruz. Yani ben uzun yolda yaptım gece. Öyle bir sıkıntı olmadı filmden dolayı. Kesiyor ama o olmayanlar için zor olabilir. Evet. Görmeyeceğiz, şöyle yapacağız. Konforlu bir araç. Uzun yolda da konfor anlamında beğendim. BYD gerçekten konforlu araçlar yapıyor. Var mı abi başka bir şey? Yok. Güzel Aynen. bir test oldu. Beğenip yorum yapmayı da unutmazlarsa tekrar hatırlatalım. İnşallah. Bol bol hatırlatalım abi. Aynen. Benim kanalda abone olanların oranı %10. Senin nedir bilmiyorum ama. Valla ben çok bakmıyorum. Zaten çok aşırı bir abonem olmadığı için o kadar dikkat etmiyorum ama. İzlenmelerin güzel aslında. İzlenmeler içerikler güzel ama yapıyorsun. işte bende de az. Yani izlenmeye karşılık abone olma az. Ama Evet. sonra kendimden de pay biçiyorum. Ben de birçok şeyi izliyorum ama her izlediğime de abone olmuyorum. O yönden de Evet. bir şey demiyorum Evet. insanlara ama abone olurlarsa tabii bizim için daha motive edici oluyor. Ona göre farklı içerikler üretmeye çalışıyoruz biz de. Evet. Güzel içerikler üretiyorsun. Bugün de Yağmur'u buldun. Sen de öyle abi Allah kesinlikle. razı olsun. Sağ Bugün de olsun. Yağmur'u bulduk. Bugün evet. Atto demek, yağmur demek. Attı demek, Yağmur demek. Şunu sorayım sana. Uğraşılacak çile değil mi? Yok. Değil. Değil ya, zor gerçekten. Drone'du bilmem neydi. Aynen. Ondan sonra vitesi Sen unutuyorum işini işte. çok profesyonel yapıyorsun. Benim çekim tarzım böyle değil. Zaten böyle bir vaktim de yok. Bir de bende öyle bir sabır da yok. Ben bu kadar uğraşamam. O yüzden hakkını veriyorsun. Sağ İnşallah olasın. karşılığını da fazla alırsın abi. Evet inşallah. Kulakçıklarımız olsa burada mesela tak çekerdik. Rejenerasyonumuz high olmasına rağmen hızımız artmaya devam etti belli bir müddet. Frene Aha. bastım o esnada. Yani şunu da söyleyeyim son olarak. Şehir içerisinde mutlaka tek pedallı fren isterdim diyelim ve şarj bilgilerini verelim. Videoyu bitirelim. Toplamda 92 kilometre yol yaptık. 81 kilometrede menzilimiz kaldı. Bataryamızda %29 kaldı. Hı hı. Son 50 kilometrede 18.6, 14.2. Toplam ortalamamız da 14.2. Şimdi şarja bağlayalım. Bakalım neler olacak. Evet, güzel bir şarj deneyimi oldu. Evet. Fikir verecektir en azından. Ters açıya kalmamak için şöyle çiçekli böcekli aracımızda. Şimdi neler yaşadık? Ben kısa notlar aldım. Hemen onlardan bahsedelim. Aracı şarja bağladık 17.25'te. 66.6 almışız. Hı hı. Gayet iyi. Daha sonrasında yine %32'lerde 67'yi gördük. Bunu içeriden de takip ettik. %40 verdiğinde 56 dakikada tam şarj olacağını söylüyordu. %51 dolduğunda yine 67 kW veriyordu. %69'a geldiğinde 47'ye düştü. Normal artık. %74'te 49.3 vermiş ama. O da enteresan. O da ilginç. Daha sonra %80'e geldiğimizde 49.4 ile kapatmışız. Bence gayet iyi. Yani uzun yolda da bu hızlar bence üzmez. Zaten arabayı şarja taktın, içeri girdin, kahveni aldın, geldin derken olmuş olacak. 27 dakikada da %80'e geldik. Bence gayet iyi abi. Gayet güzel. Şimdi arabanı temizledik, yıkattık ama leş gibi de yaptık be. Hadi gidelim kahvemizi içelim. Araziye girdik, offroad yaptık. Evet sanki öyle oldu. Ondan sonra da seni uğurlayalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir Sen çok anı güzel oldu. ağırladın beni. Allah razı olsun, sağ olasın. Benim için çok keyifliydi. Çok sağ olasın. Benim için de çok keyifliydi. Güzel bir insan tanıdım. Kameranın da bataryası artık dayanmadı ve bitti. Biz de aracı son olarak bir daha yıkadık ve tertemiz bir şekilde Ömer Bey'e vermiş olduk. Videoyu da böyle bitirelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.